Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi amigurumi çanta anahtarlık yapılışını anlatacağım. 4 katlı koton ip kullanacağız. Anahtarlığı 2.20 milimetre tığ ile öreceğiz. Öncelikle 2 adet anahtarlık klipsinin buradaki zincir bağlantılarını çıkartalım. Ve buradaki ince olan alandan ipi sabitlememeye özellikle dikkat edelim. Bakın şu şekilde ip tığda beklerken halkanın içerisinden geçirerek kayma dikişi yapalım. Ve 25 adet zincir yapalım. Evet, 25 adet zinciri yaptık ve bu yapmış olduğumuz zincir çantanın yüksekliğini göstermektedir arkadaşlar. Daha yüksek bir çanta yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Ve 25 zinciri yaptıktan sonra yine bu ince olan alan altta kalacak şekilde tığı halkanın içerisinden geçirerek kayma dikişi yapalım. Halkayı bu şekilde çevirelim. Bakın burada 2 tane ilmek var. Kayma dikişi ilmeği değil, zincirlerin tepesine sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve toplam 25 tane sık iğne yapacağız. ...25 adet sık iğneyi yaptıktan sonra yine halkanın içerisinden tığı geçirerek kayma dikişi yapalım. Şu şekilde halka ve deseni birlikte çevirelim. Kayma dikişinden sonra gelen ilmeğin arka kanatlarından sıra sonuna gelene kadar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bakın öndeki ve arkadaki daima arkadaki kanadı kullanacağız. Her sırada mutlaka sık iğne sayısının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Başlangıçta 25 zincir yaptığımız için her sırada da toplam 25 tane sık iğne yapmalıyız. Bakın burada kayma dikişinden önce son 25. sık iğneyi atlamayalım ve mutlaka buraya da sık iğne yapalım. Tekrar tığı halkanın içerisinden geçirerek kayma dikişi yapalım. Önce halkayı çevirelim, daha sonra deseni çevirelim. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerin arka kanatlarından sık iğne yapmaya devam edelim. Son sık iğneyi yaptıktan sonra halkanın içerisinden kayma dikişi yaparak önce halkayı çevirelim ve daha sonra deseni çevirerek alt sıradaki işlemleri tekrar ederek her sık iğnenin arka kanadına toplam 25 sık iğne yaparak istediğimiz çanta genişliğine ulaşana kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim. İstediğim genişlik olana kadar deseni bu şekilde yükselttim arkadaşlar ve toplam 17 sıra yaptım. Buradaki yapmış olduğunuz sık iğne sırasını artırdıkça çantanın genişliği artacak. Başlangıçtaki zincir sayısını fazla yaptıkça da çantanın boyu yükselecektir. Ve son 17. sıradaki sık iğneyi yaptıktan sonra
Tekrar halkanın içerisinden kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak keselim. Başlangıçta yapmış olduğumuz ipi de buradan kesebiliriz. Evet, bakın halkanın ince tarafları yukarıda kaldı. Arka tarafta da yine aynı şekilde. Ve istediğiniz yönde çantayı katlayabilirsiniz. Şimdi dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğumuz ilmeklerin bize bakan kısmındaki iç kısım ve karşıdaki ilmeğin de yine iç kısımlarını kullanacağız arkadaşlar. Bakın bize bakan tarafta 2 tane ilmek var. Arka taraftaki ilmek, arkadan da önden bize bakan ilmekleri kullanarak aşağı noktaya gelene kadar dikme işlemini gerçekleştirelim. Evet, bu kalan iple çantanın diğer kenarını da dikeceğiz arkadaşlar. Ve yine aynı yöntem ile arkadaki ilmekleri kullanacağız. Şimdi yapmış olduğumuz bu desende çantanın iç kısmını dışarıya doğru çıkartacağız. Ve bu açık alandan da elyafları doldurabilirsiniz. Elyaf dolgusunu yaptıktan sonra istediğiniz farklı süsleme aparatları ile çantanın sağ alt köşesini süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kamera arkasında videomuzun çok uzamaması adına buradaki düğmeyi sağ alt köşeye dikeceğim. Ve şimdi 3. anahtarlık klipsi ile çantanın saplarını birbirine monte edelim. Evet, böylelikle anahtarlık klipsini de monte etmiş olduk arkadaşlar.